Sevgili dostum, bu videoda duyacakların alıştığım burç yorumlarından çok farklı. Çünkü burada gezegen, harita ya da klasik astroloji yok. Burada evcet ilmi var. İsimlerin, harflerin ve kader titreşiminin dili var. Türkiye'de ilk kez burç yorumlarını tamamen ebced bakımıyla ele alıyoruz. Kısa sürede bu kadar ilgi görmesinin sebebi de bu. Yorum değil, mana anlatıyoruz. Tahmin değil, işaret konuşuyoruz. Bu çalışmaları yaparken hiçbir maddi beklentiyle hareket etmiyoruz. Amacımız tek. Kadim bir ilim olan ebcedi doğru şekilde tanıtmak ve insanın kendi kader kodunu fark etmesine vesile olmak. Eğer anlatılanlar sende bir yere dokunuyorsa, kalbinde bir kıpırtı oluşturuyorsa lütfen videoyu beğen, kanala abone ol ve yorumlarda mutlaka bir not bırak, sesini bırak veya bir yazı bırak. Çünkü sen yazdıkça bu ilim daha çok kişiye ulaşıyor. Şimdi ebcedin burcuna fısıldadıklarına birlikte bakalım. Şubat ayı Boğa burcu. Ebced hesabıyla ruhsal kodlar kader akışına bir baktık. Boğa burcu için Şubat ayının kadersel havası şöyle. Sevgili Boğa burcu dostum, Şubat ayı senin için öyle sessiz sakin bir ay değil. Dışarıdan bakınca her şey normal gibi ama içeride sabır birikmiş. Beklentiler dolmuş, duygular ağırlaşmış. Boğa burcu normalde dayanır, sabreder, kolay vazgeçmez. Ama bu ay kader diyor ki her şeye dayanmak zorunda değilsin. Şubat ayı Boğa burcuna kendini korumayı, yükü ayırmayı, değeri yeniden hatırlamayı öğretiyor olacak. Boğa burcu Şubat ayında neden içten içe yoruluyor? Ona baktık ebcedde. Madem öyle, bak dostum, bak kardeşim, Boğa burçları bu ay şunu net hissedebilir. Ben çok verdim ama karşılığını alamadım. Bu yorgunluk fiziksel değil, tembellik değil, duygusal tükenmişliktir. Çünkü Boğa burcu hep yük alan, hep toparlayan, hep idare eden taraf olmuş olabilir. Şubat ayında kader diyor ki yük paylaşılıyorsa adildir. Bu ay Boğa burcu için sınav var. Her şeye evet dememek, gereksiz sorumluluğu bırakman gerekiyor. Ve ebced mesajınız var. Ebced'in size mesajı var. Bir de titreşiminize baktık, bu ayki titreşiminize. Boğa burcu için Şubat ayının ebced mesajı şöyle: hakkını bilmeyen yorgunluğunu kader sanar. Bu ay Boğa burcunda çalışan ebced titreşimleri 64 yük temizliği, 90 rızık dengesi, 116 aile karması çözülmesi. Bu titreşimler Boğa burcu için şunu söylüyor: sabır sınırını, maddi manevi dengesini, aileyle olan bağlarını etkiliyor olacak. Evet, konumuzdan biri de aile, anne baba, kardeşler, ev hali. Şubat ayında Boğa burcu için aile konusu çok belirgin. Bu ay evle ilgili masraf, taşınma, tadilat, eşya, aileden gelen yük gündeme gelebilir. Anne veya baba tarafından sağlık, maddi destek, sorumluluk paylaşımı konuşulabilir. Bu kardeşler arasında, anne babası arasında da olabilir. Boğa burcuna tavsiyem bu ay her şeyi üstlenme. Ben yaparım diye öne çıkma. Ben yaparım demeden önce düşün önce. Aile dengesi için esmalar hazırladım size. Ya adıl, adalet için, ya kafi, yeten ve koruyan. Bu Allah'ın 99 isimlerinden 2 tanesini verdim. Çünkü bu ay bunlara çok güzel ihtiyacın olacak. Günde 11 veya 21 defa bunları zikret, Allah'ın isimlerini. Arkasından da evdeki huzur için, problemler için Allah'a dua et. Evet, kıymetlimiz çocuklarla ilgili gelişmelere de baktım ebcedde. Boğa burcu ebeveynler için bu ay çocuklarda güven ihtiyacı, ilgi beklentisi, maddi manevi destek talebi olabilir sevgili dostlarım.
Özellikle okul çağındaki çocuklarda ders, düzen, sorumluluk konuları öne çıkacak. Ama burada önemli olan baskı değil, istikrar. Evet sevgili dostlarım, çocuklarımız için esma hazırladım. Sevgili boğalar, ya hafiz korunmaları için, ya rezzak, rızık ve bereketleri için. Bunları 101 kere sabah öğle akşam bunları zikredin, Allah'ın isimlerini, ve çocuklarınızın yüzüne veya vücuduna doğru hu deyin. Ve onlar fark etmeden tabii, ve arkasından da duanızı yapın. Allah sağlık sıhhat versin, iyi yazılar yazsın. Siz kendi kafanıza göre çocuklarınıza dua edin bu Allah'ın isimlerini zikrettikten sonra. Evet sevgili dostlarım, iş, para, kariyer durumuna da baktık Ebced'de. İş arayan boğalara öncülük veriyoruz. Şubat ayı iş arayan boğalar, boğa burçları için yavaş ama sağlam ilerleyen bir ay olacak. Hemen sonuç bekleme ama. Görüşmeler, haberler, referanslar devrede olacak. Ayın ikinci yarısı daha güçlü olacak bu konuyla ilgili. Sizin işiniz için, iş bulmanız için, hayırlı iş bulmanız için size de esmalar hazırladım. Ya Fettah, Ya Rezzak. Bunları 101 kere sabah ve akşam zikrederseniz bu Allah'ın isimlerini, hayırlısıyla arkasından da dua ederseniz, hayırlı işler ver, hayırlı bir yerde işe başlayayım diye siz kafanıza göre kendi duanızı yaparsınız ve sonunda da amin deyin. Bu ay önünüz açık sevgili dostlarım. Evet, iş kurmak, ortaklık düşünen boğalar. Bana her ay yazıyorsunuz. Evet, ben de bu ayda bakıyorum. Baktım, geçen ay bakmamıştım, sitem ettiniz. Boğa burcu bu ay maddi riskleri çok hesaplar. Ama bazen fırsatı kaçırabilir. Burada denge önemli sevgili kardeşim. Ne korkuyla kaç, ne de hesapsız gir işe. İyi araştırmanı yap. Bak 2-3 aydır ben size iş yeri açmayı düşünenlere iş yeri açmayın diyordum. Yeri ve zamanı değil. Ebced bunu iyi görmüyor diyordum. Ve bu ay diyorum ki yavaş yavaş işinizi açın. Büyük beklentileriniz olmasın. Ufak ufak kazançlarla belirli bir seviyeye kadar iş yerinizi getirin. Hayırlı olsun kardeşim. Bak bu ay kaç ay sonra, bu ay ufak ufak iş yerinizi açın diyorum. Ha, ortaklık varsa güven testten geçer. Paranın yönetimi konuşulmalı ortağınızla ve iyi anlaşma yapılmalı. Yazılı anlaşmalı yapılmalı. Gel tamam, sen benim ortağımsın demekle olmaz. Resmiyete dökün. Bir şeyler gördük ki ortağınızla ilgili ve bütün işi sen yapmaya çalışma. Veya o yapmasın. Sen de işin bir ucundan tut veya tuttur. Beraber aynı işin üzerinde çalışın. Ha, kimisi var dışarı işiyle ilgilenir, kimisi içeriğiyle ilgilenir. Bunu pay edin. Yani tek tarafın eline bakmayın. Size esma hazırladım. Yeni iş yeri açacak kişiler için veya ortağı olan kişiler için ya hakim. Bunu sabah akşam 101 kere zikredin. Arkasından da işlerinizin bereketi için ve yeni açacağınız iş yeri için dua edin. Allah'a yakarın, hayırlı işler, hayırlı kısmetler ver diye. Evet, işveren boğa burçlarını unutmuyoruz. Eğer işverensen çalışanlardan beklentin yüksek olabilir. Ama herkes senin kadar sabırlı değil kardeşim. Bu ay boğa işveren için ders, kontrollü biraz bırak, güveni arttır. İnsanların da üzerine baskıyla gitme. Aksi halde sen yorulursun. İş yavaşlar. İşçiler huzursuz olur. Bir iş yerinde de huzursuzluk varsa işte bazı aksaklıklar veya yavaşlamalar olur. Bunu sen daha iyi bilirsin. Ama ben sizlere öğüt amacında değil de bunu bir ders olsun diye söylüyorum. Çalışan işçi boğa kardeşlerim, eğer
bir yerde çalışıyorsan fazla yük alıyor olabilirsin bu ay. Veya bu aya kadar. Nasıl olsa bu ay yapar denilebilir. Patronunuz, şefiniz, müdürünüz işleri sana yıkabilir. Ama bu ay hakkını dile getirme zamanı. Yeter diyebilirsin. Tatlı dille. Tamam, ben yoruldum. Mental olarak da yoruldum diyeceksin. Sessiz kalma. Ama sakin sakin konuş. Sert çıkışlar da kesinlikle yapma. Senin içinde ya adıl, iş yerinde adaleti getirecek olan Allah'ın ismi ve duanı da yap. Evet, aşk, evlilik, aile içi huzur için Ebced'e baktık. Evli boğa burçları Şubat ayında maddi konular yüzünden gerilebilirsiniz. Ev para harcama konuşmaları artabilir evde. Hemen hemen her ailede de olan bir şey. Çok önemli, üzerine gidip mutsuzluk yaratmayın birbirinizde. Bazı şeyleri akışına bırakın. Burada önemli olan birlikte çözmek, birbirinizi suçlamamak. Evet, mesela size bir önerim var. Diğer burçlarda da, birkaç burçta da bunu önerdim. Ve bunu yapın. Ve bana da sonra yorumlarda belirtin bunu. Akşamleyin işten gelince eşiniz veya siz, evet, yemeğinizi yiyin, sofranızı toplayın ve eşinizin, sevgilinizin elini tutun, dışarıya yürüyüşe gidin. 2-3 kilometre yürüyün. Yağmur da olsa şemsiyenizi alın, öyle yürüyün. Ama el ele diyorum, bak, kol kola demiyorum. El ele tutuşun ve arabayla da değil, yürüyüş yapacaksınız. O yürürken, ben yağmurda yürümeyi de çok severim. Yürüyüş yaparken de evdeki maddi, manevi, çocuklarla ilgili ne konu varsa onları konuşun. Tartışın demiyorum. Sesinizi yükseltmeyin. Egonuzu yükseltmeyin. Sakin konuşun. Biriniz sesini yükseltirse ötekisi ikaz ettin. Elinizi bırakmayın ama o zaman zarfında. Problemi çözemeyeceksiniz, tamam. Ama içinizdeki problemi hafifleteceksiniz. Bir yakınlaşma olacak. Haftada 2-3 kere yapın bunu. Lütfen, sizden rica ediyorum. Aranız açıksa bile söyleyin benim söylediğimi eşinize. Ve o yürüyüşü yapın ve arkasından da lütfen bana yazın. Belki birinci çıkış yaptığınızda tam randıman alamazsınız. 2'de 3'te bu alışkanlık haline getireceksiniz bunu. Ve evdeki problemleri çok güzel konuşacaksınız. Evin içinde olursanız zaten yemeği yiyip oturacaksınız televizyonun karşısına. O konuşmayacak, bu konuşmayacak. Konuşacaksa da önemsiz konular. Ama bazı şeyleri dışarıda el ele yürürken tartışmak bazı rahatlamalar getirecek size. Buna inanın sevgili kardeşlerim. Ve aile huzuru için esmalar hazırladım. Ya Selam, Ya Vedüt. Bunu sabah, öğle, akşam 101 kere her birini, bunlar çok kıymetli isimler, hepsi kıymetli isimleri Allah'ın. Bunları 101 kere zikredin. Arkasından da evinizdeki huzur için dua edin. Kiminiz ellerini açar, kimisi içinden dua eder. Ama çok faydasını göreceksiniz. Allah'a yakınlaşın sevgili kardeşlerim. Allah'a yalvarın yakarın bazı çıkmazda olanlar. O sizi duyar. O bizleri duyar. Hayırlıysa muhakkak size yardım edecektir. Bekar kardeşlerim, her yaş bekarlar için Ebced'e baktım. Bekar boğa burcu dostum, kardeşim, bu ay güven arayışı çok yüksek. Gerçek mi sorusu önde olacak. Ani aşklar değil, sağlam tanışmalar ön planda olacak. Geçmişten biri dönerse maddi manevi yük bırakıyor mu bir bak. Ama ben tavsiye etmiyorum tabii aynı kişiyle yeniden devam etmeni. Ben onu hoş karşılamıyorum.
Onlar pişman olup geliyor, yine aynı bildiklerini yapıyorlar yine. Ve sevgili bekarlar, bu ay bol bol zikredin, bol bol dua edin, çünkü önünüz açık. Ve sizlere açık açık söylüyorum, bazılarınızın, yani %45'inizin kısmeti kapalı çıktı Ebced'de. Bunu kendiniz yapmışsınız. Olumsuz konuşmalarla, insanlara yaklaşmamakla, olumsuz davranışlarla yıldızınızı düşürmüşsünüz ve kısmetinizi kapatmışsınız. Enerjiniz sıfır. Eğer evlenmek istiyorsanız biraz olumlu olun. O olmaz, bu olmaz demeyin. Ve size zikir veriyorum bak. O zikri muhakkak yapın. Enerjinizi de yükseltecek, yıldızınızı da. Ve arkasından da Ayetel Kürsi, bir Nas, bir Felak. Bunu sabah uykudan uyandığınızda okuyun. Bir de yatarken okuyun. Ve arkasından, bilmiyorsanız tabii, telefonunuza indirin bunları. Bunları sesli olarak odanıza çekilin, odanızda dinleyin sevgili bekarlar. İyi dinleyin beni lütfen. Sizin için uğraştım ben. Evet, ve bunları dinleyin. Telefonunuza indirin. Bilenler okusun içinden, bilmeyenler şeyden, tabii abdestli. Gusül abdestsiz dolaşmıyor zaten. Ve arkasından, bakın çok önemli bu, şu esmaları okuyun, zikredin. Her birini 100 kere sabah akşam. Ya nasip, ya cami. Cami 101 kere, sen 100 kere de nasibe okuyun. Ve zikredin bunları sabah akşam. Arkasından dua edin Allah'a. Allah'ım hayırlı kısmetler ver. Kadın gelmiş 30 yaşına, 40 yaşına, 50 yaşına, onu çevirmiş, onunla evlenmemiş, onu istememiş. Hep bunlar kısmet kapalılığından. Hiç kimse de uyarmamış. Ben sizi uyarıyorum. Bir abi, bir amca olarak, bir dede olarak. Lütfen yapın bu ay bunları ve bana yazın. Yazın lütfen. Bunlar için çok uğraştım bu ay, sizin için. Sevgili bekar kardeşlerim. Ya nasip, ya cami. Bunu zikredin, Allah'ın güzel isimleri. Ve ruhsal, bedensel sabrınıza, ruhsal halinize baktık Ebced'de. Boğa burcu bu ay boyun, omuz, boğaz bölgesinde hassasiyet yaşayabilir. Bu hastalık değil tabii. Biriken duygunun bedene yansıması. Mental olarak düşüklükten dolayı. Yatmadan önce Ya Latif 11 kere, Ya Selam 7 kere zikredin Allah'ın isimlerinden, öyle yatın. Sevgili Boğa burcu dostum, kardeşim, Şubat ayı sana şunu öğretiyor. Her yük senin değil. Her sorumluluk kaderin de değil. Bu ay kendini yıpratma. Değerini düşürme. Hakkını koru. Mart ayı hareket getirir. Şubat ise denge ayı. Yani şunu demek istiyorum. Şubat'ta dengeni iyi koru. Denge getir kendine, düşüncelerine. Mart ayında da hareket gelecek. Önün açılacak. Sevgili dostum, bu videoda anlatılanlar bir kehanet değil, bir hatırlatmaydı. Ebced size şunu söylüyor. Kader sabit değildir. Farkındalıkla yön değiştirir. İsimler konuşur, harfler işaret eder. Ama adımı atan yine sensin. Bende neye dokundu? Ne hissettirdi? Ne fark ettim? Bunları yazman bu yolculuğu büyütüyor. Videoyu beğenmen ve kanala abone olman sadece bir destek değil sevgili kardeşim. Aynı zamanda bu ilmin daha çok insana ulaşması için bir kapı açmak demektir. Allah izin verdikçe Ebced'de burçları, esmalarla kader titreşimlerini aynı sadelik ve samimiyetle anlatmaya devam edeceğim. Bir sonraki videoda tekrar buluşmak üzere. Kalbin açık, yolun hayırlı olsun.